They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. Herkese günaydın. Bugünkü rotam İspire dağ yollarından ve köy yollarından ulaşmak bayağı zorlu olacak. Ben de ilk defa kendimi MTB ile böyle zorlu bir sürüşte denemiş olacağım. İki tane belirleyici yokuş var. Bir tanesi 32 kilometre, bir tanesi 28 kilometre. Bunlar sürüşün içerisinde gerçekleşecek. Bayağı zor olacak. Bakalım ben de yapabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü MTB kullanıyorum. Haliyle daha fazla yoruyor. Ama Karadeniz'de çok fazla gravel yola girebiliyorsunuz, bozuk yola girebiliyorsunuz. O yüzden MTB daha rahat oluyor buralarda. Özellikle ara yollarda, köy yollarında. Şimdi yavaş yavaş devam ediyorum. Yokuş çıkıyorum. Nefes nefese kaldım. Doğa şu anda yavaş yavaş uyanmaya başladı. Çok güzel kuşlar ötüyor. Gerçekten insanı mutlu ediyor. Sürüş esnasında da yaptığım hazırlıklardan sizlere bahsedeceğim. Tüm yiyeceklerimi yine bisikletin üzerine aldım. Çantalara doldurdum. Şu anda yavaş yavaş devam ediyorum. Bugün toplamda sadece 8 tane yokuş çıkacağım ve zaten bu 8 yokuşla bayağı bir metre toplayacağım. 143 kilometreye yanlış hatırlamıyorsam 5600 metre falan toplamam gerekiyor. Bayağı sert bir rota. Çok fazla tırmanış var az kilometrede. O yüzden bayağı sert bir rota olacak. Şu anda 5 kilometrelik yokuşa başladım. Yokuşlar arka arkaya gelecek bundan sonra. Yokuşun bitmesine 1,5 kilometre kaldı. Bugün çok fazla yokuş çıkacağım. Bakalım bu rotayı yapabilecek miyim? Çünkü gerçekten zor. Yani 143 kilometrede 5600 metre toplayacağım. Ya da toplamaya çalışacağım. 5 kilometrelik yokuşum başladı. Bunlar şu anda küçük partiler. Yokuşun bitmesine 3,5 kilometre kaldı. Kuş sesleri eşliğinde 5 kilometrelik yokuşumu bitirmeme 200 metre kaldı. Gerçekten Karadeniz'in köy yolları, daha doğrusu buralar mahalle. Yani mahallelerin arasında gidip geliyorsun işte. Mahallelerde böyle oluyor. Şu anda bu yolları ben de keşfediyorum, bilmiyorum. Umarım bir heyelanla karşılaşmam ya da çok bozuk bir yolla karşılaşmam. Çünkü geriye çıkmak bayağı zor olur. Aynı zamanda yapmış olduğum tüm plan bozulabilir. Bakalım. Keşfetmek iyidir, macera yaşatır. Ama sonucu bakalım nasıl bitecek.
Güney suya geldim. Şimdi önümde çok sağlam bir tırmanış var. 29 kilometrede 2400 metre toplayacağım. Burası bayağı bir can yakacak. Bu zamana kadar çıktığım en uzun, en sert yokuş olacak bu. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Şimdi yavaş yavaş yokuş çıkma zamanı. Bu yokuş ortalama bir 4 saat sürecek. Çünkü fotoğraf çekmek için de duruyorum. Aynı zamanda gücümü korumak için biraz daha düşük tempoda çıkıyorum. Etrafı izliyorum. O yüzden bir 4 saat veriyorum bu parkura. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. Yokuşun bitmesine 21 kilometre kaldı. Birazdan yokuşun en sert ve en uzun kısmı gelecek. Orası bayağı bir zorlayacak. Yokuş çıkarken çekim yapmak bayağı zor. Buranın yokuşları insafsız. Az önce yanlış rotaya girdik. Neyse bir 50-60 metre fazla topladık. Şimdi buradan Handüzü yaylasına doğru devam ediyorum. Bisiklet süremiyorum. Manzara efsane. Çok güzel. Geriye 19 kilometre kaldı. 1600 metre daha toplamam gerekiyor. Biraz sandviç yiyeceğim şimdi. Vallahi doğa o kadar güzel ki bisiklet sürmek zor. Devamlı durup fotoğraf çekiyorum. Bayağı keyifli bir rota. Ama acele etmiyorum. Keyfini çıkararak. Burada zaten hızlı bir şekilde bisiklet sürmenin bir anlamı yok. Karşı tarafta Kıble Dağı var. Tam zirvesinde cami yapmışlar. Yokuşun bitmesine 17,5 kilometre kaldı. Yokuşun bitmesine 14,5 kilometre kaldı. 1000 metre daha toplamam gerekiyor. Çok güzel manzara gerçekten. Efsane. 38 kilometreyi geride bıraktım. 2100 metre tırmanışım var. %10 eğimde dinlenmeye çalışıyorum. Bu nedir ya? Burası bayağı bir zorladı. Bitmiyor. Tam bir mental savaş. 11 kilometre kaldı yokuşun bitmesine. 703 metre toplayacağım. 1754 metre yükseklikteyim. ...1800 metreye ulaştım. Geriye 10 kilometre kaldı. 640 metre toplamam gerekiyor. Ondan sonra İkizdere'ye doğru uzun bir inişim olacak. Artık bulutların içerisine girdim. Hava şu anda 17 derece. Eğer sis olmasaydı gerçekten çok güzel bir manzara izleyebilecektik ama yapacak bir şey yok. Handüzü yaylasına geldim ama yokuş henüz bitmedi. Burada hava biraz soğuk. O yüzden kollukları takacağım. Ondan sonra jiletimi giyeceğim. Ve devam edeceğim. Bir 10 kilometre kaldı yokuşun bitmesine.
Ondan sonra İkizdere'ye doğru uzun bir iniş beni bekliyor. Bugün çok sert. Burada çok güzel bir manzara var ama ne yazık ki Karadeniz kendini göstermedi. Yukarıya çıkarken gördüklerimizle yetineceğiz. ...5 saat 16 dakikadır yoldayım. Hiç mola vermiyorum. Sadece fotoğraf çekmek için duruyorum. İşte bazen sandviç, kolluk takmak için durma. Mecburi ihtiyaçlar. 44 kilometreyi geride bırakmışım. 2500 metre tırmanışım var. Buraya kadar çok tırmandık. Şu anda biraz daha sakinledi rota. Şu anda dinleniyorum. Yolda heyelan olmuş. Dozer gelmiş ve yolları açmış muhtemelen. Önden geçti gitti. Bayağı kötüydü orası. Kolay gelsin. Bisiklet sürmek zorlaştı. Yollar bozuldu bayağı bir. Devam ediyorum. Boşluğa doğru sürüyorum. Yokuşun bitmesine 4,5 kilometre kaldı. Yollar bayağı bir bozuldu. Devam ediyorum yavaş yavaş. Artık bulutun içerisindeyim şu anda, tamamen sis var. Yavaş yavaş devam. 4,5 kilometre sonra uzun bir iniş beni bekliyor. İkizdere'ye doğru inişe geçeceğim. Sonra bir zaman planlaması yapacağım. Çünkü bir tane daha çok uzun bir yokuşum var. Onu da planlayıp acaba karanlığa kalıyor muyum, kalmıyor muyum onu hesaplayacağım. Ondan sonra rotamı ona göre bir revize edeceğim ya da devam edeceğim. Bakalım. Şimdi boşluğa doğru devam. Şu anda giyimimi güçlendiriyorum. 2200 metre yükseklikteyim. Daha da çıkacağım yukarıya. Burada bu çise yavaş yavaş sizi ıslatıyor. O yüzden önlem almanız gerekiyor. Eğer ıslanırsanız üşürsünüz. Buralarda böyle bir şey istemeyiz tabii ki. Çok riskli. O yüzden dikkat etmeliyiz. Şimdi alt yağmurlu giyeceğim, üst yağmurlu giyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Yağmur başladı. Acilen bu yokuşu çıkıp aşağı inmem lazım. Selamünaleyküm abi. İkizdere'ye. İkizdere'ye gidiyorsun. Aynen abi. Ama bagajı kaldırıyorlar, bisikletini yerleştiriyorsun, götürüyorsun.
He sağ ol abi, teşekkür ederim ya. Sürerim abi, sorun yok. Teşekkür ederim. Zaten yokuşa az kaldı. Yokuş bitiyor, sonra aşağı ineceğim zaten full. Nereden şimdi? Rize Söğütlü köyünden abi. Aynen abi, geziyorum. Eyvallah abi, sağ ol, Allah razı olsun. Oh. Evet. Ekran ıslandığından dolayı artık ekranı değiştiremiyorum. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum yokuşun bitmesine, ama çok fazla kalmadı. Yollar bozuk. Yavaş yavaş devam ediyorum. Yine bir ayı dışkısı. Umarım karşılaşmayız. Büyük yokuşa çıktım arkadaşlar. Şimdi İkizdere'ye doğru inişe geçtim. Her yerimi tamamen kapatmama rağmen çise zamanla beni sırılsıklam yaptı. Şu anda ayaklar ıslak, eller ıslak ve belimden aşağıya devamlı bir su sızıntısı var. Ama burası Karadeniz, yapacak bir şey yok. Burada şartlar bu şekilde. Ama benim 2 günlük planım vardı normalde. İspir'e gidip İspir'den sonra Yusufeli'nden Arhavi'ye doğru devam edecektim. Ama İkizdere'den sonra sahile iniş yapacağım ve oradan eve geçeceğim. Çünkü bayağı bir ıslandım. Bunları otelde muhtemelen kurutamam. Hiçbir şey de göremiyorum. Bu da biraz benim keyfimi kaçırdı açıkçası. Şu anda hiçbir şey de çekemiyorum artık. Size bilgi verirken batarya bitti. Bataryayı değiştirdim. Bunları şu anda bu şartlarda yapmakta zor, ama video çektiğim için biraz da böyle bilgi vermek istiyorum. Çünkü havada kalmasını istemiyorum sürüşün. 2 günlük bikepacking sürüşümü tek günlük olarak eve dönecek şekilde tamamlayacağım. Şimdi İkizdere'ye doğru devam ediyorum. Pek bir şey çekemeyeceğim. Sadece hayatta kalmaya çalışacağım. Çünkü sırılsıklamım. Yağış eğer şiddetini daha da arttırırsa şartlar daha da zor olacak çünkü. Bayağı sıkıntı yaşayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi devamlı bir çise var. Bir de şöyle bir şey var. Büyük yokuşa çıktıktan sonra yollar bayağı bir bozuldu. Gravel'a bağladı. Kayaların üzerine atlayıp zıplayıp gitmeye başladım. Bu da tabii ki çok fazla zaman kaybı demek. Bunu hesap etmemiştim açıkçası. Şimdi aşağı iniş yapıyorum mesela. 28 kilometrelik bir inişim var aşağıya doğru. Aynı şekilde yine yollar bozuk. Yollar bozuk olunca hızlı şekilde inemiyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş inmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki hep zaman kaybı demek, ama tabii ki doyurucu oluyor. Yani tek bir tane böyle yaylaya çıkmanız bile burada sürüşü doyurucu hale getiriyor. Ben 2 tane büyük yokuş koymuştum. Tabii ki yine açgözlülük yaptım, ama Karadeniz yine bana kendini hatırlattı. Dedi ki Özcan bir sakin ol. Şimdi İkizdere'ye doğru inişe geçiyorum. İkizdere'ye doğru devam ediyorum. Her şey çok ıslak.
çantaların içerisinde. Ondan dolayı hiçbir şey yiyemiyorum. Çantaların hep ağzı çamur içerisinde. İçerisinde de elektronik aletler var, şarj aletleri var. Onlara da su gelmesin diye açamıyorum. O yüzden uzun süredir de açım aslında. Bayağı bir şey yeme ihtiyacım var. Çok az bir şeyle beslendim. Gittikçe kalori açığı büyüyor. Aslında bir şeyler yemem gerekiyor ama çantaları açamıyorum. Hep çamur içerisinde. Neyse idare edelim bakalım. Sahilde çok fazla bir şey kalmadı. Başımın belası ya. Yine yoldan şey yapıyor. Karadeniz'in şakası yok. Ne onlar? Telefon var cebimde ama şurada kalsın içinde. Başımın belasını paket yaptık. Özcan'ın oturacağı yeri poşetledik. Arka tarafı da poşetledik. Her şeyini aldık. Şimdi eve götürüyoruz. Şartlar hiç istediğim gibi olmadı. 2500 metre beni parçaladı. Aşağı indim sırılsıklam. Şu anda rezil haldeyim. Normalde 2 günlük bikepacking sürüşüm vardı ama geriye dönme kararı aldım çünkü otele girecek gibi durumda değilim. Yine Tobi beni kurtardı sağ olsun. Yine ben. Harika insan. Sürüş bitti, eğlence bitti. Kendimi toparladım böyle bir. Çünkü uzun süre ıslak kaldım. Şimdi her şeyi yıkama vakti. Şimdi bisiklete geçelim bakalım. Onu buraya bir getirelim. Rezalet. Bisikletin hali. Evet, şimdi full yıkama vakti. 70 kilometre sürdün. 75 kilometre sürdüm, 3500 metre tırmandım. Hey hey hey. Tırmandın, bir dünya iş çıkardın. Biraz çocuk gibiyim galiba. Ben seni hep yoldan mı toplayacağım ya? Ha? Evet, biraz öyle Yok oldu. Kalkandere, yok İkizdere, yok beni Çamlıhemşin'den alır mısın? Aşkım, eğer imkan varsa şartlarım el veriyorsa her zaman bunları değerlendirmek isterim. Ama bayağı perişan olmuş çantalar. Yani ıslaklıkla ilgili sorun yok. Gravel'a döndü yol. Islakla beraber çamur, felaket bir çamur oldu. İnşaat araçları falan geçmiş orada, kamyon mamyon falan. Ceviz var içeride, yemek ister misin? Cevizi yıkadım. Bence temizlenmiştir. Onları sonra aşko bir çöp poşetine doldurup balkona götürürüz. Tabii tabii, aynen. Ben kaçar. Oh.